Çökertme ne kadar güzelmiş ya. Farklı farklı mekanlar var. Yani bir gün bir kişinin konaklaması kahvaltıyla beraber 1400 liraya geliyor. Ücret alınıyor mu bunlardan, şezlonglardan, yoksa belediyeye mi ait? Belediyeye ait ama ücreti oluyor. Oluyor. Ne kadar, bir bilginiz var mı? Burada ücretsiz. Her yer ücretsiz mi burada? Şimdi oturuyorsunuz, bir harcama limiti yok burada. Mandıra filozofunun olduğu yermiş. Milas ücreti ne kadar? 108 kağıt otursanız. 108. Nakit? 140. Harika bir günden yine hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Milas sınırlarına girdim. Milas'ın iki önemli sahilini tanıtacağım. Bunlardan ilki Çökertme köyünde yer alan Çökertme koyu. Bir diğeri de Ören. Pansiyon ve otel fiyatlarını, restoranlarda menü fiyatını, şezlong fiyatlarını alacağım. Halk plajı nasıl, hepsini göstereceğim tek tek. Su sporları yapılan bir alan var. Oradan fiyatları alacağım. Çok güzel bir vlog sizi bekliyor arkadaşlar. Muğla'nın en iyi 5 koyundan biri seçilen Çökertme'ye doğru devam edelim. Evet, yine çok güzel kıyılardan geldik gördünüz. Sol taraf tamamen deniz. Çökertmeye şöyle güzel bir yoldan giriş yapıyorsunuz. Arka planda böyle hafif bir yamaç üzerine kurulmuş çok küçük bir köy aslında Çökertme. Burada hemen sizi küçük apartlar, pansiyonlar karşılıyor. Burada bir market var. Vasilika. Vasilika Yunanistan'ın bir köyü aslında arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam böyle koymuşlar ismini. Merhaba. Merhaba. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Bir köydü Yunanistan'da Vasilika. Değil, yanlış hatırlıyorsun. Buranın da Rumca ismiymiş. Öyle mi? Çökertmenin de Rumca ismiymiş. Evet, Yunanistan'ın Beotia vilayetinde küçük bir köydür, doğru. Ama buranın eski ismi olması çok güzel bir bilgi oldu benim için. Ben onu bilmiyordum. Sizde pansiyon, apart tarzı bir var. Fiyat bilgisi verebiliyor muyuz? YouTube kanalı için Çökertme tanıtımı yapıyorum. Orhan Restoran, hemen şuradaki, ismini göstereyim ben size arkadaşlar. Sahibi ama konaklama kısmı burada. Tamam. 3 öğün yemekli çalışıyoruz. Banki fiyatları 3500 lira kişi başı. Kişi başı. Bunun içerisinde alkol yok. Odalar nasıl? Mesela tek kişilik mi, iki kişilik mi, çocuklu odalar, aileler için büyük odalarınız var mı? Odalar yok. Tamam. En büyük odalarımız bir double yatak, bir Tek çift yatak, tek şey. yatak. O şekilde. Yani ama oda fiyatı değil, kişi başı fiyatı bu. Çünkü 3 kahvaltı yemek veriyorsunuz. Gayet 7 iyiymiş. yaş, 7 yaş üzeri işte yine yarım alınıyor, yarım ücret alınıyor. 7 yaşa kadar ücretsiz. İnternet sitesinden de inceleyebilirler. Tamam arkadaşlar, reklam değildir ama duydunuz, çok tatlı bir aile. Görüşmek bilgi olur. Bence de. Görüşmek üzere, sağ olun. Hemen burada Çökertme Balık Restoranı var. Mandıra filozofunun olduğu yermiş. Çökertme sizi harika enerjisiyle bekliyor, inanın. Böyle yollarda yürüyorsunuz ama kenarda bahçeleri izleye gelebiliyorsunuz buralara. Çok güzel evler var. Rosemary restoran ve oteli var. Böyle köy evlerinden yine restoranlar yapmışlar. Şurada Çökertme Butik Otel var. Girelim mi buraya da, hemen bilgi alalım mı? Hemen böyle içeri girdiğiniz zaman sizi böyle harika bir ambiyans karşılıyor. Temiz, tertemiz içerisi. İşte odaları isimlendirmişler. Defne, ıhlamur, zeytin, adaçayı. Başka ne varmış? İşte kekik, karanfil. Şöyle bakın, odalar şu şekilde. 3 kişi ve tek kişi şeklinde. Şurada banyosu, lavabosu var. Evet, burada internet var, resepsiyon bölümü. Her yer kamerayla gözetim altında. Buradan böyle otele giriş kısmı var hemen az önceki yol kenarında. Böyle güzel tahtalarla basamak yapmışlar. Çünkü buraları sürekli suluyorlar. Hemen arayalım. Çökertme Butik Otel. Kolay gelsin. Bahçenizi gördüm, otelinizi gördüm. Temmuz ayı için önce bir fiyat alabilir miyim? 2 kişi mesela. 2 kişilik odamız standart oda fiyatımız 5500 lira. 5500. Deniz manzaralı odamız 7000 lira, kahvaltı dahil. Hepsinde de kahvaltı var. Çocuklu aile için Şimdi o odamız kaç kişiydi efendim? 4 kişi. 4 kişi. Bir çocuk 6 yaşında, bir çocuk 12 yaşında. 3 kişi olarak gireyim ben onu. Olur. O şekilde yapalım. Olur. Hemen kontrol ediyorum. 0-6 yaş ücretsiz mi? Ya o yüzden mi 3 kişilik baktınız? Tabii 0-6 yaş ücretli. 6-12 yaş %50 indirimli oluyor. O odamızda şöyle olacak efendim.
7.425 lira standart oda, 9.450 lira deniz manzaralı oda. Kendileri için aslında en rahat edecekleri oda 9.625 lira günlük olan 1+1 suite oda. Ha, suite oda. Çok teşekkür ederim. YouTube kanalı için paylaşacağım müsaade ederseniz. Tabii. Ahmet benim adım bu arada. Bu bilgi güzel oldu. Ahmet Bey'e selamlar buradan. Ben ona şimdi kanalımı WhatsApp'tan gönderiyorum. İki yerden de fiyat bilgisi almış oldum. Şimdi bu yol üzerinden ilerleyeceğim fakat şurada bir tane restoran dikkatimi çekti. Yelken Bungalov diyor. Tabii buradaki konaklama yapıları biraz farklı oluyor. Oraya da götüreyim ben sizi. Mesela burada Pembe'nin bazlama evi varmış. Farklı yerlerden fiyat almaya çalışıyorum ki yani her bütçeye göre takipçilerimiz var neticede. Onlar da en azından faydalanırlar. İşte böyle bungalov tarzı küçük böyle evler var. Çok güzel. Hepsinin önü böyle müstakil ev gibi kapatmışlar çiçeklerle. Burada böyle bir aile işletmesi herhalde. Kolay gelsin. Fiyat bilgisi rica edecektim ama bir sakıncası yoksa. Yani çift ve tek kişilik yatak var. 3 kişi kalabiliyor. Kişi başı 1000 liraya geliyordu. Yani üstte Evet. de 2+1 beyaz döşeli bir ev var. Suite. Beyaz döşeli Tamam, ne kadar fiyat? aynı günlerde 6.000 lira. 6000 lira. Maksimum 4 kişi mi kalabiliyor? 4 yetişkin artı çocuklu kaldı. 2 tane de kanepe var açıkçası. Ha, 2 tane kanepe var. 4 yetişkin, 2 çocuk şeklinde kalabiliyor. 6000 lira dediniz. Sen ne içerikler Ben üretiyorsun? Estonya'da yaşıyorum abi de. Estonya, Baltık'tasın. Yine gezi falan mı? Aynen. Genelde Çok güzel. Fazla. Takipleşelim. Takipleşelim abi. Bakın arkadaşlar burada suite odadan bahsediyor. Şöyle bir manzarayı alayım sizin için önce. Harika. Bakın deniz manzaralı suite, üst katta odası. Yani burada diyor ki 4 yetişkin, 2 kanepede çocuk kalabiliyor. Kocaman bir Amerikan mutfak. Malzemeler oldukça şık ve güzel görünüyor. Yani özenli yapılmış. Burada yemek masası var. Burada oturma alanı. Bir şömine var. Kışın da açık mı burası? Açık abi yaz kışın. Şömine de yakabiliyor yaz kış. Çok güzel. Televizyon vesaire. 2 odanın 2 ayrı duşumuz tuvaletimiz var. Ebeveyn banyo mu var bir de? Aynen. Bir de bebeğim banyo var. Çok güzel. Bakın tertemiz. O dediğim gibi eşyalarımız var. Tamam, çok şöyle şey yapmayalım. Ya, odanın genişliği. Burada da bir ebeveyn banyo. Hani dağınıksa şöyle tepeden odanın bir genişliğini hızlıca aldım. Evet, duvarları çünkü dağınıklığı göstermeyelim. Gayet iyi. Yanda herhangi bir başka daire yok. Tamamen size ait. Bir de işte buradaki odalar var arkadaşlar. 3000 lira dedi onlara. Maksimum 3 kişi kalabiliyor. Kişi başı 1000 liraya geliyor günlük. Bunlar peki kahvaltı dahil mi değil mi? Değil. Kahvaltı kişi başı bu sene şu an 400 TL veriyoruz. 400. Yani bir gün bir kişinin konaklaması kahvaltıyla beraber 1400 liraya geliyor. Yerler güzel. Bu dekor sevdiğim bir dekor benim. Şu oda boş. O oda temizleniyor benim son. Odaları da isimlendirmişler. Bakın Cenova, Randa. Hepsinin içinde duş var bak. Kliması var. Duş alanı geniş. Lavabosu burada. Evet, çok güzelmiş. Havalı yani. Bunlar daha bu sene yapıldı. Yeni yapıldı. Bunlar. Ya isim neydi? Çok pardon. Berkay. Berkay. Hepsi 3000, suite 6000 liraydı. Aynı şeye geliyor. Orada 2 oda var ya aslında. Alt kattaki ile üst kattaki odayı gösterdim. Üst kattaki deniz manzaralı. Hemen bakın burada çiçeklerle çevrilmiş müstakil ev kıvamında küçük böyle evler var. Böyle bebekler içinde beşikler yapmışlar. Burada da yine odaların isimleri var. Hemen sineklikli, bu çok önemli arkadaşlar bu bölgeler için. Burada tek kişilik yatak, burada çift kişilik yatak, mini barı, buzdolabı daha doğrusu kullanabilirsiniz. Televizyonu, çay kahve ikramları varmış. Burada açık bir dolap, giysilerinizi koymanız için. Oldukça sade kullanmışlar ki alanı daha da geniş göstersin, dar göstermesin diye kullanmışlar. Çok mantıklı. Klima var, tuvaletleri, sabunları, her şey pırıl pırıl tertemiz yapmışlar. Gözlememi de yedim. Otlu peynirli yapmış ablam. Berkay da Estonya'da 8 yıldır. Orada YouTuber'lık yapıyor işte. Karavan fiyatları, geziler falan. Tatlı bir aile. Çökertmeyi beraber tanımaya devam edelim. Şöyle söyleyeyim, 100 metre yürümedim. Orhan, çökertme ve yelkenden 3 farklı fiyat aldım sizin için. Aracınızı böyle bir yol kenarına park edebilirsiniz. Bu alanda park yeri bulursanız sizin için büyük bir avantaj. Fakat gidiş dönüşlü bir yol burası. Aslında tek şeritli bir yol değil. Karşıdan araba gelirse büyük bir sıkıntı. Onu söyleyeyim. Bakın sol tarafta yine bahçeli konaklama yerleri var. Yine sağ tarafta özel mülkler var. Bu taraflara geldikçe, Milas'ın bu bölgelerine geldikçe dağlık alanların çok ormanlık olmadığını görüyorsunuz. Güzel bu uyarı.
Başına kaç kere geldi. Burada bahçe pansiyon var. Orhan. Az önce işte restoran bölümü burası. Konaklama alanı. Geride ilk fiyat aldığımız yer. Bakın restoran alanı. Bu arada etraf tertemiz. İşletmeler çok birbirine yakın ama rahatsız edici değil. Hemen burada bakın arkadaşlar, denizi gördünüz. Ama ben şöyle bir yolun sonuna kadar gidip denize öyle inmeyi istiyorum. Ben de çok merak ediyorum denizi. Çökertme güzelmiş. Bu biraz beni rahatlattı. Çökertmeyi güzel görmek. Kaptan İbrahim'in yeri var burada. Restoran var. Sevgi pansiyon var. Burada yine böyle bir alan var. Kaptan İbrahim'in butik alan bölümü. Burası butik otel alan bölümü. Burası da restoran bölümü. Fark ettiyseniz restoran bölümleriyle konaklama alanları birbirinden ayrı tutulmuş. Çünkü binalar küçük. Bir tarafta konaklıyorsunuz, sahil kısmında restoranını kullanıyorsunuz. Burada bir eski hamam var. Bakın, tek kubbeli eski bir hamam. Evet, hamama giriş kapısı. Bununla ilgili bir bilgi yok mu ya? İhtiyar balıkçı. Bakın böyle güzel bir alan yapmışlar. Kolay gelsin. Evet, menü fiyatlarına da bakalım arkadaşlar. Böyle hemen deniz kenarında. Lavabo ve duş alanları var. Burada mutfak alanı var. Direkt denize açılan bir yer burası. Birazdan ineriz denize doğru. Burada meze fiyatları var. Bakın deniz ürünleri. Yine videoyu durdurup bakabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Çünkü çok vakit harcamayacağım böyle mekan için. İnsanlar yemek yiyor. Biraz silik yazılmış. Tabii kurşun kalemle yazmışlar. Fiyatlar sürekli değiştiği için alkol fiyatları da bunlar. Bu alandan bir inelim bakalım sahilde neler var. Evet, yine sahil Çakıllı. Sahilin son bulduğu noktadaki İhtiyar Balıkçı isimli restorandan giriş yaptım ki köy içini göstermiş oldum. Hem de buradan sahilden ileriye doğru devam edeceğim. Çökertme ne kadar güzelmiş ya. Farklı farklı mekanlar var. Sahilin uç kısmından ileri doğru yürüyeceğim. Bu sahildeki mekanları tanıtayım size. Sahile böyle sokak bağlantıları görebilirsiniz. Burada Milas'ın Halk Eğitim Merkezi var. Kurs binası var çökertmenin. Burada tabii şezlong kullanmak isterseniz işletmelere ait şezlonglar var. Onları ücreti karşılığında kullanabilirsiniz. Ama buraya gelip kendi sandalyenizi, masanızı koyup, şemsiyenizi koyup da denizin tadını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yani sahil devam ediyor. Burada yine iskeleler yapmışlar. Yani sahili daha rahat kullanmanız için yine yemeğinizi yiyebileceğiniz alanlar oluşturmuşlar orada. Hemen yukarıda yine böyle küçük restoranlar, pansiyonlar. Dikkatimi çekti. Yani buradaki restoran isimleri çok farklı ve çok güzel. Sahile böyle 20-30 metrede bir sokak bağlantıları var. Kolay bir şekilde çıkış yapabilmeniz için. Örneğin Gelin Dostlar diye bir mekan. Çok güzel yapmışlar. Yürümeye devam ediyorum. Vallahi yürümeye devam etmeden önce çıkaracağım üstümü arkadaşlar ya. Böyle olmayacak bu iş. Yine mekanlarla kapatmışlar sahil kısmını çünkü kayalıklaşıyor zaten. Kayalıkları da değerlendirmişler. Hemen ahşap platform yine böyle bir iskele. Bakın sol tarafta bir tane tiny house. Güzel müstakil bir alan var. Çok güzel görüntüler var. Çökertmeyi ben sevdim. Samimi, sıcak bir tarafı var ve yerleşimi gayet mantıklı yapılmış. Bu çok önemli. Dağınık değil, pis değil. Özenle yapmışlar. Hemen dışarıdan gördüğümüz çökertme restoranına bağlanıyoruz. Yolun üstünden, cadde tarafından geldiğimiz zaman burayı da görmüştük. Aslında yukarıdan geldiğim yolu sahil kısmından geri dönüyorum gibi düşünün. Çökertmeye daha önce geldiyseniz yorumlara bırakın arkadaşlar. Nerede yemek yenir? Uygun bütçeli restoranlar, pansiyonlar var mı? Beğenmeyi, takip etmeyi ve hype özelliğini kullanmayı unutmayın lütfen. Mesela Akkanş pansiyona aittir demiş. Şezlong fiyatı alalım. Telefon şurada çalıyor. Aynen yukarıda çalıyor, açan yok. Tamam. Akkaş pansiyondan öğrenemedik. Başka yerden öğreniriz biz de. Mısır satan kardeşlerimiz de var. Kolay gelsin. Ha? Ya şezlong fiyatları ne kadar bilginiz var mı ya? Burada ücretsiz. Her yer ücretsiz mi burada? Çünkü oturuyorsunuz bir aklıma gelip burada. Ya çökertme bu şekilde. Mısır ne kadar? 100 lira. Fiyat bilgisi de bu. Midyeci abiye de soralım. Ne kadar midyen abi? 15 lira. Teki 15 lira. Evet. Bir insan ortalama bir oturuşta kaç tane yer abi? 50 yen var, 100'e kadar yen var bende. 100 tane yiyen var mı? Tabii. Vallahi iyi bir rakam ya. Midyelerin nereden?
Bir de buradan Güllük'ten çıkıyor. Güllük. Yani kendi çiftlik, kendi üretimimiz. Güdük ne taraftaydı? Güllük. Ha, Güllük'ten. Evet. Anladım. Peki abi isim neydi bu arada? İbrahim. İbrahim abi, Özgür ben de memnun oldum. Eyvallah. Standart soruyu soracağım, kızma. Mardinli misin? Evet. Şaşmaz. Şaşmaz abi. Niye peki böyle abi? Abi, Yani güzel bir şey yapıyorsunuz. Yanlış anlama, eleştirmiyorum. Bu aslında nasıl bir şey? Bu yani aynı şey yani. Hepimiz yapıyoruz bu işi yani. Evet. Hani burada- Seviyor Mardinliler midye işini o zaman. Tabii. Değil mi? Zaten bu işi ilk çıkan İstanbul Yahudiler yapıyordu abi. Şu anda- Rumlar muhtemelen Aynen. yapıyordu. Evet. Şimdi oradan biz devir aldık. Şimdi devam ediyor. İyi. Her yerde tezgahımız var. Güzel. Kaç tane satıyorsun günde? Günde 500 tane buluyor. 500 abi. taneye Evet. biliyor. Tezgahı maksimum 500 tane doldurup mu çıkıyorsun Evet. pazara? Yani 500 genelde hafta sonları 500 tane. Hafta içi 250-300 tane değişiyor. Kaç tane kaldı? Bir 150 tane falan. 150 kaldı. tane. Abi işin rast gitsin. Sağ ol canım, Teşekkürler sen de sağ ol, kolay muhabbetin için. gelsin. Çok sağ olasın. Ören'deyim. Şöyle birkaç tepeye sırtını vermiş geniş bir koy aslında Ören. Ören'e gelmeyi düşünenler için birkaç detay vereceğim. Sahil yolu yapılıyor şu an. Her yer çok toz, duman ve araçların sahil yoluna girmesi mümkün değil. Biz böyle bir hata yaptık, hemen geri çıktık. Bir çay bahçesi var. Oraya doğru ilerliyorum. Sahile yakın alanda bir taksi durağı var. Marketler var. Burada da yine yüksek katlı binalar görmeniz çok mümkün değil. Ören gökyüzünü görebildiğiniz rahat bir yapıya sahip. Burada toplu taşıma araçlarının kalktığı yer var. Rotaları bir göstereyim size. Nerelere gidiyor ben de bilmiyorum. Ören Bodrum. Ne var? Milas Ören, Ören Milas. Evet, buradan Bodrum'a da ulaşım mümkün. Milas ücreti ne kadar? 108 kağıt otursanız. 108. Nakit? 140. 140. Bodrum? 200. 200 lira. 157 kart. 157 kart, nakit 200. Teşekkürler. Fiyatı duydunuz. Aklınızda bulunsun. Toplu taşımayla gelmek isterseniz fiyat bilgisi böyle. İyi denk geldi. Buradaki sahil alanı oldukça kalabalık olabiliyor. Biz biraz ileriden geldik. Orada hem yol yapım çalışmaları nedeniyle hem de sahilin çorak yapısı nedeniyle boştu oralar. Buralar biraz daha yeşillik, canlandı şimdi. Masasını, sandalyesini alan gelmiş. Evet, hemen denize kıyısı olan bir yer olduğu için bu benim bulunduğum, yani şu an sizlere gösterdiğim alan Ören'in halk plajı kısmı. Burası çay bahçe alanı. Ören kafe ve restoran olarak geçiyor arkadaşlar. Şu sol tarafta yine standlar kurulmuş. Hemen buradaki menü fiyatlarını göstereyim size arkadaşlar. Bakın, çok affedersiniz. Bakın, kahvaltı tabağı 230'dan başlıyor. Yani bu arada her şey var. Çay fiyatı. Yani fiyatların uygunluğu, uygun olmaması konusundaki yorumları siz bırakın. Ben o konuyla ilgili yorum yapmıyorum. Sahildeki halk plajının karşısındaki kafe burası. Çay bahçesinin arkasında bir tuvalet alanı var. Giriş ücretleri 15 lira. Artık yorumu size bırakıyorum. İşte plaj çok kalabalık. Vay efendim, şezlonglar dolu. Ben nereye oturacağım diyorsanız hemen burada, çok ağacın olmadığı böyle bir alan var. Burada kendi sandalyenizi, masanızı denize yakın bir şekilde durabilirsiniz. Mesela bu alanda da yine çadır kurmak falan yasak. Bu arada burası halk plajı, ücretsiz, ama şezlonglardan ücret alınıyor mu? Ona detaylı bir yer vereceğim size. Çimlendirilmiş, daha derli toplu bir kafe daha var. Menü fiyatlarınıza bakabilir miyim? Teşekkür ederim. Yemekler var bakın. Pizza çeşitleri, pide çeşitleri. Evet, çay fiyatı burada 10 lira daha fazla mesela. Reklam değildir bu arada, bilginiz olsun. Su 25 lira. Arka tarafta ne var? Evet, kahvaltı tabağı. Videoyu durdurup bakabilirsiniz yine. Sahil bakın ileri doğru uzanıyor. Bayağı uzun bir sahili var Ören'in. Dondurmanın topu ne kadar? Gelin onu soralım. Marmaris'te, isim vermeyeceğim, 100 lira arkadaşlar dondurmanın topu. Yani yorum yapmıyorum artık. Kolay gelsin. Ne kadar dondurmanızın topu? 50 lira. 50 lira. Bakın arkadaşlar, Marmaris'te yarı fiyatına. Nerede bu? Neresi burası? Mardo, Maraş dondurması. Evet. Bunlar doğal mı? Aynen, doğal meyve. Doğal meyve var içinde. Evet, bakın kavunlu var orada. Posunuz var mı? Var. Tamam, bana bir top kavunlu. Tabii ki. Portakallı da olur ya. O da olur. Tabii beyefendi. Olur. Bir top, canım çekti. Hava çok sıcak.
Böyle bir ferahlayayım. Dondurma yiyeyim. Hemen şuradan cüzdanımı çıkarayım. Deneyelim. Bu portakal parçacıklarını alıyorum. Kabuklarını falan. Böyle pütür pütür geliyor ağzıma. 50 lira ödedim. Şöyle. Hemen sahilin karşısında burada Dolunay Oteli görüyorum. Biraz daha misafirlerini iyi ağırlamak için yeşillik alan üzerine şezlong ve şemsiye koymuşlar. Rüzgarın sesiyle kapanan buradaki gürültüyü duymuyorlar ve biraz daha rahat vakit geçiriyor buradaki misafirler. Reklam değildir bu arada. Bakın burada Zeytin Restoran sahne var. Restoranın menü fiyatlarını da göstereyim ben size. Yine fiyatların uygun olup olmaması ile ilgili fikirlerinizi yazarsınız. Çok bir zengin menüsü yok zaten. Otelle ilgili bir fiyat alabilir miyim bilmiyorum. Onu deneyeyim sizin için. Hemen şuradan gideyim bakayım otelin resepsiyonuna doğru. Burada çocukların eğlendiği küçük bir havuz var. Hemen burada restoran alanları vesaire. Otelin resepsiyon bölümü nerede acaba? Zile basalım. Merhaba. Şunu hep yapmak istemişimdir de bir daha yapacağım. Merhaba, ismim Özgür. 2 kişilik ve 4 kişilik oda fiyatı sormak istemiştim ben size. 4 kişilik olan da bir tane çocuk olacak. Kaç yaşında? 2 çocuk olacak, özür dilerim. Biri 5 yaşında, biri 8 yaşında. Tamam, 0-6 yaş ücretsiz. 8 yaş ücretli olur. Temmuz'da 6800 gözüküyor. 1+1 için de bakalım tekrar. 8950 gözüküyor. Bunlar oda kahvaltı mı? Yoksa Evet, oda kahvaltı. sadece oda kahvaltı olarak şezlonglardan falan faydalanabiliyor. Havuzdan yararlanabiliyorsunuz. Şezlonglardan yararlanabiliyorsunuz. Evet. Çocuk havuzu haricinde yetişkin havuzda var mı sizde? İkisi de var. İkisi de var. Aynen. Tamam, çok teşekkür ederim. Tabii tekrardan bir patronumuzdan fiyat almak isterseniz diye ben size... Olur, kart verin. Tamam. Belki indirim yapabilir. Olur, konuşuruz tabii. Neden olmasın? Ben YouTube kanalım var. Hem orada da paylaşmak isterim bunu, bir sakıncası yoksa. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle arkadaşlar, fiyatları da aldık hemen. Müsaademizi de istedik. Yine de siz burayı arayıp patrondan daha uyguna bir fiyat alabilirsiniz. Bunu da aradan çıkarmış olalım. Tekrar otelin içinden şöyle gireyim. Oldukça bol bir şezlong alanı var. Hemen karşıda halk plajı var. Burada Dolunay Otel var. Ağaçların arasında gölgelik alanlar da oluşturmuşlar. Karşıda bar alanı var ve kahvaltı da veriyor. Çıkışımı yapıyorum. Tabii halk plajı olduğu için buradaki şezlonglar ücretli mi, ücretsiz mi? O konuda bir fikrim yok. Burada duş alanları var. Gördüğümüz gibi. Takipçilerinden biri çok güzel bir yorum bırakmış. Her şeyi çok sade, güzel, net anlatıyorsunuz. Gereksiz şeylere yer vermiyorsunuz diye. Yani önceliğim böyle hani 50 dakikalık, 1 saatlik ya da 1 saati geçen videolar çekmek değil. Olabildiğince güzel görüntülerle doğru olan bilgiyi sade ve özet bir şekilde aktarmak ki sıkılmayın. Bu 30 dakika oluyor, 35 dakika oluyor, 20-25 dakika oluyor. Bence yeterli bir süre zaten. Ve ben buraları bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar. Çektiğim turistik yerleri bir daha çekmeyeceğim. Çünkü en güzel görüntüleriyle size aktarıyorum. En fazla seneye fiyatlar bir tık artar. Gidip aynı yerleri çekmemin de bir anlamı yok. Manzaralar değişmeyecek çünkü. Fiyatlar birazcık değişecek. Şurada birkaç sahilde uyulması gereken kurallar var. Bunları göstereyim. İşte evcil hayvanlara karşı her zamanki gibi bir ötekileştirme. Avlanmak da yasak. Burada bir can kurtaran alanı var. Gördüğünüz gibi kalabalık. Okullar kapandı artık. İnsanlar tatile geliyor haklı olarak. Burada bir duş alanı. Sahilin yapısını az çok buradan görebilirsiniz. Şu kumluk alana ineyim sizin için. Şöyle. Görebilirsiniz. Şuradan hemen fotoğraf alayım. Ören'e nasıl gelirsiniz? 2 yolu var. İsterseniz Milas'tan bağlanabilirsiniz. Dilerseniz de bizim yaptığımız gibi Akyaka içinden, Akyaka'ya girmeden Turnalı yolunu takip edip Akbük'e girmeden Ören'e sapabilirsiniz. Daha keyifli bir yoldur. Fakat yolları biraz virajlıdır ama ormanın içinden gelirsiniz. Müthiş bir yol. Yaklaşık Akyaka'dan 40 dakika falan sürüyor. Su bu kalabalığa rağmen pırıl pırıl. Özgür Uçakçıoğlu. Teşekkür ederim. Harika bir denizi var. Sahil çok büyük. Buna rağmen su tertemiz. Yani böyle müsilaj gibi, atık su gibi sıkıntılar yok. Yani suyun sıcaklık seviyesi de çok güzel. Yani buradaki şezlonglar belediye tarafından konuluyor da
Herhangi bir ücret ödüyor mu insanlar? Ücret alınıyor mu bunlardan, şezlonglardan yoksa belediyeye mi ait? Belediye ait ama ücreti oluyor. Oluyor. Ne kadar bir bilginiz var mı? 40 veya 50 lira olmaz. 40 ya da 50 lira. Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, rahatsız ettim. Muğla sınırları içinde karşılaştığım en uygun fiyat buydu yani. Söylemem gereken olumsuz bir durum var ki Ören'in yolları çok bakımsız. Şu taşlı yol yeni yapıldı. Hatta bunu geçtim. Bu yola bağlanan sokaklar ızgara tipi var. Hatta bu sokakları numaralandırmışlar. İşte 50. sokak, 49. sokak, 51. sokak gibi. Bu sahile bağlanan sokaklar da bakımsız. Taş toprak arkadaşlar. Ne yazık ki. Hatta bakın burada hemen örneği var. Görüyor musunuz? Yol yok. Ören'de yol yok. Hiçbir yerde yol yok. Ana caddede yol var. Sokakların hepsi böyle. Yani yapıyorlar mı? Hani şu tamam, burayı yapıyorlar. Sahil boyu araçla geldim. Ara sokakları yapacaklar mı bilmiyorum. Orada bitirmişler. Buraya kadar yapmışlar gördüğünüz gibi. Zaten ben buna şaşırmadım. Yani eleştireceğim artık arkadaşlar. Siz sevin sevmeyin. Muğla Belediyesi bu konuda çok zayıf. Ne yazık ki. Bakım yapma konusunda, özenme konusunda, ortamı, etrafı güzelleştirme konusunda ne yazık ki bir vizyona sahip değiller. Yani ilçelerden tutun Büyükşehir Belediyesi için de aynısını söylüyorum. Su sporlarının yapıldığı bir alan var. Gelin hemen o alana da bir gidelim. Bakalım insanlar burada neler yapıyor, fiyatlar nedir, hangi su sporları var. Bir kere muz var. Ören'in bu sıcağı altında sizden takip, beğeni ve hype desteği istiyorum arkadaşlar. Yani şu tişörtü bile çıkarmak istiyorum, çıkaramadım. Yani şu güzel denizin hatırına bir hype'ı kullanalım, beğen. Bir fikirleriniz geldiyseniz Ören'e yazın lütfen. Sormak istediklerinizi sorun, paylaşın benimle. Biliyorsunuz ben YouTube'dan elde ettiğim gelirlerle sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum. Konuşan Kedi Ofi isimli Instagram sayfamda sokak hayvanları için. İşte tedavi ettiriyorum, mama alıyorum onlara. Yapacağınız destekler bu canlara gidiyor. Çok teşekkürler şimdiden. Muhteşem bir gün geçirmedik mi? Ben çok keyif aldım. Ören'den ziyade çökertmede olmak beni inanılmaz mutlu etti. Bakalım haftaya nerede olacağız sizlerle arkadaşlar. Merakla bekleyin. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.